hoş geldiniz. Bugün müzik ve bağımlılık arasındaki ilginç bağlantıyı keşfedeceğiz. Müzik günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası ve şarkılar bizi çeşitli duygusal durumlarla başa çıkma konusunda destekleyen güçlü araçlardır. Peki bu şarkılar bizi neden bu kadar etkiliyor? Neden bazı şarkıları tekrar tekrar dinleme ihtiyacı hissediyoruz? Ve bu dinleme alışkanlıklarımızın altında yatan bilimsel ve psikolojik sebepler neler? Bu sorulara çok detaycı bir şekilde "Neden eski şarkıları bu kadar özlüyoruz" isimli videomda cevap vermiştim. Bugün ise bu soruları farklı açılardan da ele alalım. Böylelikle o videomu da tamamlayıcı nitelikte olsun. Konumuzu çeşitli alt başlıklar altında anlatmayı planlıyorum. İlki müziğin beynimizdeki etkileri. Müzik dinlemek beynimizde çeşitli etkiler yaratır. Özellikle beynin limbik sistemi üzerinde. Duygular ve ödüllerle ilgili olan bu sistem müzikle doğrudan ilişkilidir. Limbik sistem müzik dinlerken bizi iyi hissettiren hepimizin bildiği dopamin adlı nörotransmitterin salgılanmasını teşvik eder. Dopamin ödül ve motivasyonla ilişkilidir ve beynimizin iyi hissetme merkezini aktive eder. Bir şarkı dinlediğimizde beynimizde oluşan dopamin salgısı bize keyifli bir ödül deneyimi sunar. Bu ödül döngüsü de şarkıyı tekrar dinleme isteğimizi artırır. Dopaminin etkisi altında kalmak beynimizin sürekli olarak aynı şarkıyı tekrar tekrar dinlemesini teşvik eder. Bu durumda bir tür bağımlılık hissi yaratır. İkinci alt başlığımız melodi ve ritmin rolü. Şarkıların melodileri ve ritimleri de bağımlılığın önemli bir parçasıdır. Melodi beynimizde güçlü bir hafıza izi bırakır. Özellikle akılda kalıcı melodiler tekrar dinlenme isteğini arttırır. Melodi beynimizin ödül merkezleriyle doğrudan bağlantılıdır ve bu da şarkının tekrar dinlenmesine yol açar. Öte yandan ritimler de önemli bir rol oynar. Bazı ritimler kalp atışlarımızla senkronize olabilir. Bu senkronizasyon müziğin bize olan etkisini güçlendirir ve müzikle daha derin bir bağ kurmamızı sağlar. Ritmik uyum beynimizin ödül sistemini daha fazla harekete geçirmekte ve bu da müzik bağımlılığını artırmakta. Ritmik uyum ve akılda kalıcılık ilkelerini de 3. alt başlığımız olan tekrarlamanın bilinçaltına etkisi üzerinden anlatalım. Müzikteki tekrarlar bilinçaltımız üzerinde güçlü etkiler yaratır. Şarkıların özellikle nakarat kısmındaki tekrarlar bilinçaltımıza telkinlerde bulunur. Bu tekrarlanan kısımlar zihnimizin bu sözleri ve melodileri sürekli olarak hatırlamasını sağlar. Beyin bu tekrarlar sayesinde bilgiyi daha iyi işler ve daha derin bir hafıza oluşturur. Bu durum şarkıların bağımlılık yapıcı etkilerini artırır. Çünkü tekrar edilen melodiler ve sözler zihnimizde kalıcı izler bırakır. Tekrarlar aynı zamanda psikolojik bir telkin etkisi de yaratır. Özellikle rahatsız edici duygusal durumlarda tekrar eden şarkılar bir tür rahatlama ve kaçış sunar. Bu telkinler bilincimizde bir rahatlama ve huzur hissi yaratarak şarkıya olan bağlılığı arttırır. Tam da bu noktada Aleyna Tilki'nin şarkısının nakaratını çok yerinde bir örnek olarak verebiliriz. Gördüğümüz gibi nakarattaki dörtlüğün içinde aynı cümle farklı melodi ve söyleniş biçimleriyle 4 kez tekrar ediyor. Bu bağımlılık faktörlerinden bir tanesi olan telkin faktörünü maksimize etmek demek. En yüksek bağımlılığı dörtlüğün tüm satırlarını aynı cümlenin oluşturduğu senaryo sağlar. Dörtlüğün 2 satırı aynı, diğerleri farklı cümleler olsaydı bu etki bir miktar azalacaktı ama yine yüksek bir bağımlılık seviyesine sahip olacaktı. Buna da harika bir örnek verelim. Hande Yener'in şarkısı. Burada da nakarata baktığımız vakit bir satır ya ya ya, bir satır başka bir söz şeklinde ilerleyen bir nakarat kalıbı var. Buradaki nakarat için bir dörtlük diyemeyiz. Fakat nakaratın yarısı tekrar söz olduğu için çok yerinde bir örnektir. Bu parçaya yolda yürürken bir arabadan çalınmasına denk gelseydiniz yol boyunca dakikalarca zihninizde dönüp dururdu. Çünkü dediğim gibi nakarattaki dörtlüğün 2 satırının aynı olması da yüksek bir bağımlılık seviyesine sahiptir. Ve bu tarz yolda yürürken duyduğumuz şarkıların dakikalarca, bazen saatlerce aklımızda yankılanmasının ardında telkin denilen tekrar odaklı bir psikoloji yatar. Bu yüzdendir ki sizin bu maruz kaldığınız şarkıyı normal şartlarda beğenmeyecek olmanızın yaratacağı anlık bağımlılık üzerinde bir önemi yoktur. Bu yüzden pek çok kez beğenmediğimiz parçaların da zihnimizde saatlerce nakaratının başa sarıp durduğunu deneyimliyoruz. Çünkü o sırada parçayı bilinç seviyesinde reddetmemize rağmen mesaj gerekli yere ulaşıyor. Yani onun esas alıcısı olan bilinçaltına. Bilinç seviyesinde ona karşı koymaya çalışabilirsiniz ama parçayı size sayıklatan bilinçaltıdır. Zihnimizde dönüp duran o parçaları susturmakta zorlanmamızın altında yatan sebep de budur. Bilinç sadece bilinç seviyesini susturmakta etkilidir. Bilinçaltına yeteri kadar etki edemez. Bu yüzden de nakarattaki cümlelerin tekrarlanma sayısı gibi bağımlılık katsayısı arttıkça bilinçaltımıza yüklenen telkin miktarı da artıyor. Maruz kalınan depolanmış psikolojik ataleti sönümleyene kadar da bozuk plak gibi ilgili parçayı tekrar tekrar başa sarıp duracaktır. Bilinçaltı bilincimizden daha ilkel ve çok daha eskiye dayanan
beslenen bir oluşumdur. Bu denli kadim bir oluşumu evrimsel süreçte henüz dünkü çocuk olan bilinç seviyesiyle susturmaya çalışmak faydasızdır. Hele bir de bu konuyla doğrudan alakası olmayan bilinç dışı var. O içimizdeki en ilkel ve en derindeki yapı. Ona ise bilinç seviyesinde hiç söz geçiremiyoruz. Tekrar konumuza dönecek olursak, bir melodiyi akılda kalıcı yapan unsurlar genellikle melodinin yapısal özellikleriyle ilgilidir. Az önce verdiğim Aleyne Tilki ve Hande Yener parçası örneğinde olduğu gibi akılda kalıcı melodiler genellikle basit ve tekrarlayıcıdır. Bu basitlik ve tekrar beynin melodiyi daha kolay işlemesini ve hatırlamasını sağlar. Ayrıca melodinin ritmik yapısı ve ton değişimleri beynin dikkatini çeker ve melodinin daha unutulmaz olmasına yardımcı olur. Melodinin duygu uyandırıcı olması da önemlidir. Duygusal bir bağ kurulan melodiler zihinde daha kalıcı izler bırakır. Son olarak bir melodinin akılda kalıcılığı kültürel bağlam ve kişisel deneyimlerle de desteklenir. Belli bir döneme, anıya veya duruma bağlı olarak melodinin bireysel önem derecesi de artabilir. Bu noktada da 4. alt başlığımıza yönleniyoruz. Şarkı sözlerinin psikolojik etkileri. Şarkı sözleri duygusal bağ kurma konusunda büyük bir rol oynar. Şarkılar genellikle kişisel deneyimleri, duyguları ve hikayeleri ifade eder. Özellikle duygusal olarak güçlü sözler dinleyicilerle derin bir bağ kurar. Bu duygusal bağ şarkının tekrar tekrar dinlenmesine neden olur. Örneğin melankolik veya ilham verici sözler dinleyicinin kendi duygusal durumları ile ilişkilendirilebilir. Bu durum şarkının kişisel bir anlam taşımasına ve bu şarkıya olan bağımlılığın artmasına neden olur. Şarkı sözlerinin kişisel deneyimlerle örtüşmesi onu daha anlamlı ve daha unutulmaz kılar. Buradan da az önce sözünü ettiğim akılda kalıcılık faktörlerinden birisi olan 5. ve son alt başlığımız olan şarkıların sosyal ve kültürel bağlamına değinelim. Şarkılar sosyal ve kültürel bağlamda da önemli bir rol oynar. Bir şarkı belirli bir dönem, yer veya toplulukla ilişkilendirilebilir. Özellikle gençlik yıllarında dinlenen şarkılar bu dönemin anılarını ve duygularını çağrıştırır. Sosyal medyada trend olan şarkılar belli bir grubun parçası olma hissini güçlendirme eğilimindedir. Bu sosyal bağ şarkının tekrar tekrar dinlenmesini teşvik eder. Sonuç olarak toplumsal ve kültürel bağlamlar da şarkının değerini ve unutulmazlığını artırabilir. Özetle müzik beynimizdeki ödül sistemlerini aktive ederek bizi tekrar tekrar dinlemeye teşvik eder. Melodi, ritim ve sözler şarkıların bağımlılık yapıcı etkisinin önemli bileşenleridir. Tekrarlar bilinçaltımıza telkinlerde bulunarak şarkının etkisini artırır ve kişisel duygusal bağları güçlendirir. Sosyal ve kültürel bağlamlarda bu bağımlılık pekiştirici rol oynar. Bugün şarkıların neden bu kadar bağımlılık yapabildiğini inceledik. Bu konuyu burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Kanalımda bu tarz pek çok video var ama izleyenler videolarıma yorum yapmadıkları için 80'den fazla videom olduğu halde YouTube algoritması beni ana sayfaya çıkartmıyor. Siz bu videodan bir fayda gördüyseniz başkaları da faydalanabilsin diye videoyu beğenip yorum atarsanız algoritma kanalımı daha çok kişiye önerebilir. Merak ederseniz kanalımda bunun gibi bilgilendirici videolar mevcut. İlginizi çekerse beklerim.